Selam dostlar, yeniden kanalıma hoş geldiniz. Hercai'nin 9. bölümünü geride bıraktık ama kafamızdaki soru işaretleri hala devam ediyor. Özellikle de gelecek bölümde neler olacağına ilişkin sanıyorum hepimiz hem meraklı hem de heyecanlıyız. Hadi şimdi gelecek bölümde neler yaşanacak ya da neler yaşanabilir bunları konuşalım ve tartışalım. Biliyoruz ki bu bölümün final sahnesi kafalarda bir soru işareti bıraktı ve şimdi tüm gözler Nasuh Ağa ve Reyyan'ın babasına çevrildi. Miran çok akıllı bir teklif yaptı ve böylelikle hem ipotek mevzusu hallolacak hem de Nasuh Reyyan'dan kurtulacak. Tabi bu durum biraz karışık. Çünkü Reyyan'ın vereceği karar çok önemli. Çünkü Reyyan'ın Miran konusunda izlediği yolu biliyoruz ve döneceğini de çok zannetmiyorum. Bu yüzden her ne kadar bu teklif karşısında Nasuh Ağa hem isimlerinin yere serilmesinin bir nebze örtüleceğini biliyor. Hem de bu ipotek konusunu halledebileceklerini bildiği için Reyyan'ı seve seve vermeye hazır olduğunu düşünüyorum. Yalnız işte Nasuh'un bu planını Reyyan bozabilir. Miran konusunda güvenmemesi için onun açısından baktığımızda çok haklı sebepleri var. Tekrar yeni bir düğün ya da yeni bir evlilik heyecanına dair içinde hiçbir şey kalmadığını düşünüyorum. Ayrıca da bir yandan Azat konusu var ve onun da halledilmesi gerekiyor. Ama onun da Reyyan aşkının hiç söneceğini sanmıyorum. Ta ki karşısına Elif çıkana kadar. Elif karakteri ile Azat karakteri arasındaki ilişkiler için birkaç bölümdür belirli kurulumlar ve temeller hazırlandı ve yavaş yavaş bu konuya gelinmeye başlandı. Azat'tan etkilendiğini ve onunla bir gelecek hayali kurduğunu varsayarak ikisi için bir gelecek görebiliyorum. Azat'la beraber bu yüzden gelecek bölümde yeniden yollarının kesişeceği düşüncesindeyim. Ayrıca da Reyyan konusunda da Miran'la bir evlilik istemediği için bu planın rafa kalkacağını düşünüyorum. Eğer ki Nasuh Ağa ve Reyyan bu işe tamam dese bile her şey Miran Aslan Bey'in istediği kadar kolay olur mu orası da biraz muamma. Çünkü geçtiğimiz bölümde Miran konusundaki gerçekleri öğrendik ve aslında koynunda düşmanının bir çocuğunu beslediğini kendi ağzından duyduk. Şimdi bu intikam yolunda Miran'ın gönlünü Reyyan'a kaptırması ve bunun için de intikam yolunda planlarından vazgeçilmesi onun hoşuna gitmeyecektir. Bu yüzden de Miran'a net bir tavır alıp bu işin olmaması için diretecektir. Zaten imza yetkilerinin çoğu da Fırat'ın elinde olduğunu varsayarsak bu anlamda Fırat'ın babaannesi ya da Miran arasında bir tercih yapması gerekecek. Ben de böyle bir tercih söz konusu olursa babaannesinin sözünden çıkmayacağını ve ikili arasında da böylelikle bir problem yaratılacağı düşünüyorum. Ayrıca yine bu durum Mira'nın kafasındaki soru işaretlerinin daha da artmasına neden olacaktır. Senaryo bu kadar hızlı bir şekilde ilerler mi tabi orası meçhul. Ama Mira'nın gerçekler hakkındaki şüphelerini arttıracak bir hikaye tercihi bu şekilde olabilir ve kulağa mantıklı geliyor. Diğer yandan Yaren meselesi var ve Fırat konusunda da evlilik için yardımını alacak gibi gözüküyor. Yaren'in bu evliliğinin gerçekleşeceğine pek ihtimal vermiyorum. Açıkçası Fırat'ın da buna gönlünün razı geleceğini sanmıyorum. Ayrıca yine Yaren de tıpkı Azat Miran gibi iki karakterin çatışmasına sebep olan Reyyan gibi iki karakteri çatıştırabilir. Biliyorsunuz askerden gelen Caner'in aslında Yaren'e olan aşkını bu bölümde öğrendik. Bu yüzden de Rıza ile oluşacak olan problemlerin izlerini gelecek bölümde görebiliriz. Genel olarak gelecek bölüme ilişkin ilk izlenimler ve analizlerim bu yönde. Hercai dizisinden daha fazla analiz yayınlayabilmem için sizler de kıymetli desteklerinizi videoyu beğenerek ya da yorum yaparak verebilirsiniz. Bir sonraki Hercai dizisini kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.